33. söz 33 penceredir. Bir cihette 33. mektup ve bir cihette 33. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Sual: Şu iki ayet-i camianın ifade ettiği vücub ve vahdaniyet-i ilahiye ve evsaf ve şuunat-ı rabbaniyeye, alemi asgar ve ekber olan insan ve kainatın vecih-i delaletlerini mücmel ve kısa bir surette beyanlarını isteriz. Çünkü münkirler pek ileri gittiler. Ne vakte kadar وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ kadir deyip elimizi kaldıracağız diyorlar. El cevap: Yazılan bütün 33 adet sözler, o ayetin denizinden ve ifaza ettiği hakikat bahrinden 33 katredir. Onlara baksanız cevabınızı alabilirsiniz. Şimdilik yalnız o denizden bir katrenin reşahatına işaret nev'inden şöyle deriz ki, mesela, nasıl ki bir zat-ı muciznüma büyük bir saray yapmak istese, evvela temellerini, esaslarını muntazaman hikmetle vaz eder ve ilerideki neticelerine ve gayelerine muvafık bir tarzda tertip eder. Sonra menzillere, kısımlara meharetle tefrik ve tafsil ediyor. Sonra o menzilleri tanzim ve tertip ediyor. Sonra nukuşlarla tezyin ediyor. Sonra elektrik lambaları ile tenvir ediyor. Sonra o muhteşem ve müzeyyen sarayda meharetini, ihsanatını tecdid etmek için her bir tabakada yeni yeni icatlar, tebdiller, tahviller yapıyor. Sonra her bir menzilde kendi makamına merbut bir telefon rapt edip birer pencere açarak her birinden onun makamı görünür. Aynen öyle de وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Sani Zülcelal, Hakimi Hakim, Adli Hakem ve binbir Esma-i Kutsiye ile müsemma, Fatır-ı Bimisal, şu alemi ekber olan kainat sarayının ve hilkat şeceresinin icadını irade etti. 6 günde o sarayın, o şecerenin esasatını desatiri hikmet ve kavanini ilmi ezelisiyle vaz etti. Sonra ulvi ve süfli tabakata ve dallara ayırıp, kaza ve kader desatiriyle tafsil ve tasvir etti. Sonra her mahlukatın her taifesini ve her tabakasını sun ve inayet düsturu ile tanzim etti. Sonra her şeyi, her bir alemi ona layık bir tarzda, mesela semayı yıldızlarla, zemini çiçeklerle tezyin ettiği gibi süslendirip tezyin etti. Sonra o kavanini külliye ve desatiri umumiye meydanlarında esmalarını tecelli ettirip tenvir etti. Sonra bu kanunu küllinin tazyikinden feryat eden fertlere Rahman-ı Rahim isimlerini hususi bir surette imdada yetiştirdi. Demek o külli ve umumi desatiri içinde hususi ihsanatı, hususi imdatları, hususi cilveleri var ki her şey, her vakit, her haceti için ondan istimdad eder, ona bakabilir. Sonra her menzilden, her tabakadan, her alemden, her taifeden, her fertten, her şeyden kendini gösterecek yani vücudunu ve vahdetini bildirecek pencereler açmış. Her kalp içinde bir telefon bırakmış. Şimdi şu hadsiz pencerelerden elbette haddimizin fevkinde olarak bahse girişmeyeceğiz. Onları ilmi muhit-i ilahiye havale edip, yalnız ayat-ı Kur'aniyenin lemaatı olan 33 pencereyi, 33. sözün, 33. mektubunun, namazdan sonraki tesbihatın, 33 adedi mübarekine muvafık olmak için, 33 pencereye icmali ve muhtasar bir surette işaret edip, izahını sair sözlere havale ederiz. 1. pencere. Bilmüşahede görüyoruz ki, bütün eşya, hususan zihayat olanların
pek çok muhtelif hacatı ve pek çok mütenevvi metalibi vardır. O matlapları, o hacetleri ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Halbuki o hadsiz maksutların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. Sen kendine bak, zahiri ve batini hasselerin ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın. Bütün zihayatları kendine kıyas et. İşte bütün onlar birer birer vücudu vacibe şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi heyet-i mecmuası ile güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi o hal ve bu keyfiyet perde-i gayb arkasında bir vacibül vücudu, bir vahid-i ehadi hem gayet kerim, rahim, mürebbi, müdebbir ünvanları içinde akla gösterir. Şimdi ey münkiri cahil ve ey fasık-ı gafil, bu faaliyeti hakimaneyi, basiraneyi, rahimaneyi ne ile izah edebilirsin? Sağır tabiatla mı, kör kuvvetle mi, sersem tesadüfle mi, aciz, camit esbapla mı izah edebilirsin? İkinci pencere, eşya, vücut ve teşahhusatlarında, nihayetsiz imkanat yolları içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir suretteyken, birdenbire gayet muntazam, hakimane öyle bir teşahhusu veçi veriliyor ki, mesela her bir insanın yüzünde, bütün ebnai cinsinden her birisine karşı birer alamet-i farika, o küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve batın duyguları ile kemal-i hikmetle teçhiz edildiği cihetle, o yüz, gayet parlak bir sikke-i ehadiyet olduğunu ispat eder. Her bir yüz, yüzer cihetle bir sani hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, bütün yüzlerin heyet-i mecmuası ile izhar ettikleri o sikke, bütün eşyanın halikına mahsus bir hatem olduğunu akıl gözüne gösterir. Ey münkir! Hiçbir cihetle kabili taklit olmayan şu sikkeleri ve mecmuundaki parlak sikke-i samediyeti hangi tezgaha havale edebilirsin? Üçüncü pencere, zeminin yüzünde 400.000 muhtelif taifeden, haşiye, hatta o taifelerden bir kısım var ki, bir senedeki efradı, zaman-ı Adem'den kıyamete kadar vücuda gelen bütün insan efradından ziyadedir. İbaret olan bütün hayvanat ve nebatat envaının ordusu, bilmüşahede ayrı ayrı erzakları, suretleri, silahları, libasları, talimatları, terhisatları, kemal-i mizan ve intizamla hiçbir şey unutulmayarak, hiçbirini şaşırmayarak bir surette tedbir ve terbiye etmek, öyle bir sikkedir ki, hiçbir şüphe kabul etmez, güneş gibi parlak bir sikke-i vahid-i ehaddir. Hadsiz bir kudret ve muhit bir ilim ve nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka kimin haddi var ki, o hadsiz derecede harika olan şu idareye karışsın? Çünkü şu birbiri içinde girift olan envaları, milletleri, umumunu birden idare ve terbiye edemeyen, onlardan birisine karışsa elbette karıştıracak. Halbuki, فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ sırrıyla hiçbir karışık alameti yoktur, demek ki hiçbir parmak karışamıyor. Dördüncü pencere, İstidat lisanı ile bütün tohumlar tarafından ve ihtiyacı fıtri lisanı ile bütün hayvanlar tarafından ve lisan-ı ızdırari ile bütün mustarlar tarafından edilen duaların makbuliyetidir. İşte bu nihayetsiz duaların bilmüşahede kabul ve icabeti, her biri vücuba ve vahdete şehadet ve işaret ettikleri gibi, mecmuu büyük bir mikyasta bilbedahe bir Halik-i Rahim ve Kerim ve mucibe delalet eder ve baktırır. Beşinci pencere, görüyoruz ki eşya, hususan zihayat olanlar, def'i gibi ani bir zamanda vücuda gelir. Halbuki def'i ve ani bir surette basit bir maddeden çıkan şeyler, gayet basit, şekilsiz,
sanatsız olması lazım gelirken, çok meharete muhtaç bir hüsnü sanatta, çok zamana muhtaç ihtimamkârâne nakışlarla münakkaş, çok alata muhtaç acip sanatlarla müzeyyen, çok maddelere muhtaç bir surette halk olunuyorlar. İşte bu def'i ve ani bir surette bu harika sanat ve güzel heyet, her biri bir sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdet-i rububiyetine işaret ettikleri gibi, mecmu gayet parlak bir tarzda nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim bir vacibül vücudu gösterir. Şimdi ey sersem münkir, haydi bunu ne ile izah edersin? Senin gibi sersem, aciz, cahil tabiatla mı? Veyahut hadsiz derece hata ederek, o sani mukaddese tabiat ismini verip, onun mucizatı kudretini, o tesmiye bahanesiyle tabiata isnat edip, 1000 derece muhali birden irtikab etmek mi istersin? 6. pencere. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilleti tecrî fil bahri bimâ yenfe'un nâs وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Şu ayet, vücub ve vahdeti gösterdiği gibi, bir ismi azamı gösteren gayet büyük bir penceredir. İşte şu ayetin hülasatül hülasası şudur ki, kainatın ulvi ve süfli tabakatındaki bütün alemler, ayrı ayrı lisanla bir tek neticeyi, yani bir tek saniye hakimin rububiyetini gösteriyorlar. Şöyle ki, nasıl göklerde, hatta kozmografyanın itirafıyla dahi, gayet büyük neticeler için, gayet muntazam hareketler, bir Kadir-i Zülcelal'in vücut ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de, zeminde bil müşahede, hatta coğrafyanın şehadetiyle ve ikrarıyla, gayet büyük maslahatlar için, mevsimlerdeki gibi gayet muntazam tahavvülatlar dahi, aynı o Kadir-i Zülcelal'in vücub ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl berde ve bahirde, kemal-i rahmet ile rızıkları verilen ve kemal-i hikmet ile muhtelif şekiller giydirilen ve kemal-i rububiyetle türlü türlü duygularla teçhiz edilen bütün hayvanat, birer birer yine o Kadir-i Zülcelal'in vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyeti mecmuası ile gayet geniş bir mikyasta azameti uluhiyetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de, bağlardaki muntazam nebatat ve nebatatın gösterdikleri müzeyyen çiçekler ve çiçeklerin gösterdikleri mevzun meyveler ve meyvelerin gösterdikleri müzeyyen nakışlar, birer birer yine o sani hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, külliyetleriyle gayet şaşalı bir surette cemal-i rahmetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl cevvi semadaki bulutlardan mühim hikmetler ve gayeler ve lüzumlu faydeler ve semereler için tavzif edilen ve gönderilen katreler adedince yine o sani hakimin vücubunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de, zemindeki bütün dağların ve dağlar içindeki madenlerin ayrı ayrı hasiyetleriyle beraber, ayrı ayrı maslahatlar için ihzar ve ittiharları, dağ metanetinde bir kuvvetle yine o sani hakimin vücub ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl sahralarda ve dağlardaki küçük küçük tepelerin türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri, her biri bir sani hakimin vücubuna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber, heyeti mecmuası ile haşmet-i saltanatını ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de bütün otlarda ve ağaçlardaki bütün yaprakların türlü türlü eşkal-i muntazamaları ve ayrı ayrı vaziyetleri ve cezbekarane mevzun hareketleri, yapraklar adedince yine o sani hakimin vücubu vücudunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl bütün eczam-ı namiyede
büyümek zamanında muntazaman hareketleri ve türlü türlü alat ile teçhizleri ve çeşit çeşit meyvelere şuurkârane teveccühleri, her biri ferden ferda yine o saniye hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdetine işaret eder ve heyeti mecmuasıyla gayet büyük bir mikyasta ihatayı kudretini ve şumulü hikmetini ve cemali sanatını ve kemali rububiyetini gösterir. Öyle de bütün hayvani cesetlerde kemali hikmetle nefislerini, ruhlarını yerleştirmek, türlü türlü cihazat ile kemali intizam ile teslih etmek, türlü türlü hizmetlerde kemali hikmetle göndermek, hayvanat adedince belki cihazatları sayısınca yine o saniye hakimin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ve işaret ettikleri gibi, heyeti mecmuası ile gayet parlak bir surette cemali rahmetini ve kemali rububiyetini gösterir. Hem nasıl bütün kalplere, insan ise her nevi ulum ve hakikatları bildiren, hayvan ise her nevi hacetlerinin tedarikini öğreten bütün ilhamatı gaybiye, bir Rabb-ı Rahim'in vücudunu ihsas eder ve rububiyetine işaret eder. Öyle de gözlere kainat bostanındaki manevi çiçekleri toplayan şu aat-ı ayniye gibi zahiri ve batini bütün duyguların ayrı ayrı alemlere her biri birer anahtar olmaları, yine o sani hakim, o fatır alim, o halik rahim, o rezzak-ı kerimin vücubu vücudunu ve vahdet ve ehadiyetini ve kemal-i rububiyetini güneş gibi gösterir. İşte şu yukarıda geçen 12 ayrı ayrı pencerelerden, 12 vecihten bir pencere-i azam açılıyor ki, 12 renkli bir ziyayı hakikat ile Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini ve vahdaniyetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. İşte ey bedbaht münkir! Şu daire-i arz kadar, belki medar-ı senevisi kadar geniş olan şu pencereyi ne ile kapatabilirsin? Ve güneş gibi parlak olan şu madeni nuru ne ile söndürebilirsin? Ve hangi perdeyi gaflette saklayabilirsin?